Futbol o kadar garip değerlere sahip ki bazen bir defans oyuncusu maçı kurtarır. Golü atmasına rağmen göz önünde yine forvetler olur. Her zaman en pahalı reklamlarda, en pahalı kısa filmlerde forvetler yer alır. Maçları, hatta büyük maçları kaleciler ve defans da kurtarabilir. Bugün bunlardan birini forvet olmamasına rağmen yaşı ve yeteneğiyle İtalya'nın yetiştirdiği dünyanın en büyük eldivenlerinden birini konu alacağız. İlerleyen yaşına rağmen kaleyi kimseye kaptırmayan, hala üst düzey performans sergileyen file bekçisi, daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini dile getirmiş ancak ucundan dönmüştü. İşte karşınızda dünyanın en iyi eldiveni Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon 28 Ocak 1978 tarihinde İtalya'nın Carrera şehrinde dünyaya geldi. Futbola orta saha olarak başlayan efsane eldiven, her çocuk futbol oynamaya, gol atma isteğiyle başlar. Ben de onlardan biriydim diyor. Bir sürede forvet olarak oynadım. 13 yaşındayken Bologna ve Milan'dan teklif almasına rağmen Parma altyapısına girdi. Antrenmanlara trenle gidip gelirken 1995 yılında ilk maçına çıktı ve rekor kırdı. 19 Kasım 1995'te Milan oynanan mücadelede 17 yıl 295 günle Serie A tarihinin en genç kalecisi oldu. İlk maçında karşısında Ballon d'Or kazanmış Roberto Baggio, Giorgio Weah ve onlar kadar iyi futbolcu olan Marco Simeone vardı. Buffon mücadeleyi gol yemeden tamamlayarak gözdağı verdi. İtalya'nın efsane kalecilerinden Dino Zoff o maçı şöyle anlatıyor. İlk maçında sahaya böyle bir karakter ve kalite koyan, böyle bir duruş sergileyen futbolcu görmemiştim. Bundan 2 yıl sonra ise milli formayı ilk kez üzerine giydi. İtalya 1998 Dünya Kupası için Rusya ile Moskova'da soğuk bir ortamda playoff maç oynuyordu. 32. dakikada Gianluca Balliuca sakatlandı. Buffon oyuna girerken İtalyanların birçoğunu korku kapladı. Soğuk hava, İtalya'nın Rusya karşısındaki kötü istatistiği ve çaylak bir kaleci. Her şey Rusya'nın lehine olsa da Buffon mücadelede birçok kurtarış yaptı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. İtalya, Napoli'deki mücadeleyi 1-0 kazanarak Fransa 98 biletini kaptı. Genç yaşlarda Parma'nın altın çağında başrol oyuncularından biri oldu. Geçirdiği 4 sezonda Buffon ilk Avrupa zaferini UEFA kupasıyla yaşadı. İtalya kupasını da kazandı. Parma'yla Serie A'yı 4. sırada bitirdi ve Ballon d'Or için ilk adaylığını yaşadı. 53 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttuğunda ise egosu okşandı. Tarihin en pahalı kalecisi oldu. Benim için çok tatmin ediciydi. Kendimi baskı altında da hissetmedim, diyor Buffon transferi için. Juventus bana inandı ve kulübü zarara uğratmayacağımdan emin olarak bu parayı ödedi. Ben de onları haklı çıkarmak için elimden geleni yaptım. Artık insanlar iyi bir kalecinin takımlar için hayati önem taşıdığını, bazen iyi bir forvetten de kıymetli olduğunu kabul etmeli. 2002 yılında 34 maçta sadece 22 gol yedi. Yerel ödülleri topladı. UEFA yılın takımına da aday gösterilse de Rüştü Reçber'e geçildi. 2004'e gelindiğinde Juventus'ta birçok başarı kazandı. Pele tarafından yaşayan en iyi 125 futbolcu listesinde gösterildi. UEFA yılın takımına bu kez seçildi. 2005 yılında Kaka ile çarpıştı. Omzundan sakatlandı. 12 Mayıs 2006'da Calciopoli skandalı patlak verdi. Juventus şike ile suçlanıyordu. Buffon kendi isteğiyle savcılığa ifade verdi ve sorgulandı. Juventus'un son 2 şampiyonluğu geri alındı ve Torino ekibi Serie B'ye düşürüldü. Yaprak dökümü başlıyor. O yaz Zlatan İbrahimovic, Emerson, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Thuram gibi yıldızlar kulüpten ayrıldı. Ancak Buffon gemiyi terk etmedi. Juventus'ta kalma kararını çok kolay aldığını söylüyor efsane. Serie B'de oynamak tabii ki de mantıklı bir seçim değildi. Ama zaten bu seçimi mantığımı kullanarak yapmamıştım. Buna kalbim karar verdi. Diğer oyuncular farklı seçimler yapmışlardı ama ben ne hissettiğime önem verdim. Hayatta yaptığınız seçimler zor olabilir. Hayatınızı alt üst edebilir.
Ancak sizi olduğunuz kişiye dönüştürürler. Serie B deneyimi de benim için aynen böyleydi. Juventus Serie B'yi şampiyon olarak tamamladı ve Serie A'ya hemen döndü. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Buffon tarihin en önemli kalecilerinden biri. Serie B'deyken bile sadakatini gösterdi. Bu harika bir duruştu diyor. Ertesi sezon Juventus için zorluydu. Inter rakiplerine nazaran fazla güçlenmişti. Juve, Thiago, Vincenzo L'Acquainta, Muhammed Sissoko gibi transferlerle o sezonu Claudio Ranieri önderliğinde 3. sırada tamamladı. Buffon dönem dönem sakatlıklarla boğuştu ancak Juventus'la 2013 yılına kadar sözleşme uzattı. Dünya Kupası öncesinde Buffon harika bir form grafiği yakalamıştı. Bu formu dünyanın en büyük organizasyonunda da sürdü. İtalya Kupa'ya uzanırken Buffon 7 maçta sadece 2 gol yedi. Biri finalde geldi. Kalesini 453 dakika gole kapatarak Walter Zenga'nın 1990'daki rekorunu kırmaya yaklaştı. Ancak başaramadı. Sakatlıklar tecrübeli eldivenin peşini 2011 yılına kadar bırakmadı. Juventus rakiplerine yetişmekle uğraşırken 2010-2011 sezonu kabus gibiydi. Juventus ligi 7. sırada tamamladı ve 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Avrupa'nın dışında kaldı. 2011-2012 sezonuyla birlikte Juventus'ta bir şeyler değişti. Buffon bu sezon ligde 21 maçta gol yemedi ve kişisel rekorunu kırdı. Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla kurtarış oranına sahip kaleciydi. Juventus Serie A'yı domine ederken Buffon'un sıkça dile getirdiği Şampiyonlar Ligi'nde ise zafer bir türlü gelemiyordu. 2014-2015 sezonunda kupaya çok yaklaşan Torino temsilcisi Real Madrid'e 4-1 kaybetti. Buffon bu aralıkta 38 yaşındayken Serie A'da 22 yıldır kırılamayan gol yememe rekorunu kırdı. Hasta olmasına rağmen Torino derbisinde kaleye geçti ve gol yememe süresini 973 dakikaya çıkardı. Tecrübeli eldiven maç sonunda "Ateşim olmasına rağmen derbiyi kaçıramazdım. Rekor 4 dakika içinde kırılacaktı. Dolayısıyla rekora değil, galibiyete odaklanmıştım" dedi. 39 yaşına geldiğinde ise Juventus'un Sampdoria'yı 1-0 yendiği mücadelede ligde en çok forma giyen Juventuslu oldu. Mart 2017'de ise 1000. maçına çıktı. Profesyonel düzeyde 1000. maçını oynamak için gereken çaba, özgüven ve tutkuyu hayal edebiliyor musunuz? Bir de bunu futbolun en üst seviyelerinde yapıldığını düşünün. Aradan sadece bir sene geçti ve Buffon belki de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için bedelsiz bir şekilde Fransa'nın Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Kim bilir Buffon'un aklında neler vardı? Yoksa 17 senedir varlığını verdiği kulübü sadece bir sezonluğuna kim bırakıp gider? Paris'te bir sezonda sadece 17 maça çıkan Buffon tam bir sene sonra 4 Temmuz 2019 tarihinde evine Juventus'a geri döndü. Halen aktif futbol yaşamına devam eden file bekçi bana göre dünyanın en iyi kalecisi. Efsanevi kaleci verdiği röportajda yıllarca üst seviyede oynamasının sırrını paylaştı. "Yıllarca beni neyin oynatmaya ittiğini merak etmişimdir" diyordu Buffon. Bu düşünce kolayca motive olmamı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydım muhtemelen bu kadar iştahlı olamazdım. Biz bugün sizler için yaşamını futbola vermiş, yaşamını, yaşantısını Juventus'a adamış bir adamın hikayesini anlattık. Peki bu adam sizce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilecek mi?